Tarçın Bey ne yapıyorsun? Canlı yayın yapıyoruz. Gel Tarçın Bey. Gel. Gel. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Gel. Tarçın. Gelmiyor. Biraz yaramaz. Ben de sizi bekliyorum. Tarçın gel istersen. Yayın yapıyoruz. Gel. Senin sevdiklerini de konuşacağız. Gel. Hah geldi. Tarçın Bey geldi. Merhaba arkadaşlar. Tarçın Bey ile beraber Bodrum Gündoğan'dan canlı yayındayız. Tarçın Bey. Tarçın Bey'i tanıyor musunuz? Tarçın Bey'i tanıyor musunuz? Çok uslu bir bebektir. Ara sıra babasını ısırır. Bak hırladı şimdi mesela böyle. Hadi bakalım git. Tehlikelisin sen git. Sıkıldığı zaman ısırır. Yalı Çapkını fan yine ilk geldin. Banu Kavaş merhaba. Teşekkür ederim ben iyiyim. Sizler nasılsınız? Umarım sizler de iyisinizdir. Herkes iyi olsun. Çok tatlı ama hırlıyor işte bak uyardı. Bekircan Çetinkaya. Merhaba nasılsın? Zilula merhaba. Servin içi sağlam. Merhaba Servin Adana'dan değil mi? Davue Ukrum. Ay bu nasıl isim? VV Uğurul yine VV. Tarçın çok tatlı demişsin. Özlem Karsel merhaba. Merhaba dostlar, merhaba arkadaşlar. Herkes iyi. O zaman başlayalım canlı yayına. Şuna bir bakayım. Evet. İyi yayınlar diyor arkadaşlar. Peki sizlerin iyi olduğunuzu görmek beni mutlu eder. Yegane Belkıs Atakay diyor ki Mert basın toplantısı yapıp Belkıs Afra'dan ve onu çok seven seyirciden özür dilesin. Yapar mı bilmiyorum. Bunu iletin. İletin bunu kendisine yazın. Ay Yıldız Arto'ya sevgiler buradan. Arto'nun magazin programı başlamış diyor. Arto'ya başarılar diliyorum sevgili arkadaşım Arto'ya, Sinem Yıldız'a ve programa yeni gelen moderatör bayan arkadaşa başarılar diliyorum. Yolları açık olsun. Naile İmanlı yapmaz bence diyor. Basın toplantısı Mert Ramazan Demir bilmiyorum yapar mı yapmaz mı. Urfa'dan yazıyorum de Yıldız Çelik. Yıldız hoş geldin. Çiğdem Arslan Argun. Ay Mert Afra diyor. Merhaba Bilal abi diyor. Mert ve Afra ile ilgili konuşacağız arkadaşlar. Evet. Cemre Baysel'e çok geçmiş olsun. Cemre Baysel çok sevilen bir oyuncu. Ameliyat geçirmiş Cemre. Kendisi paylaştı storiesinde. Hastanede ameliyattan sonra ayıldıktan bir süre sonra story çekmiş. Paylaştı. Ne tür bir operasyon geçirdiğini yazmıyor Cemre Baysel. Bahsetmemiş. Ancak biraz araştırınca 2021 yılında kendisinin göğsünden bir kitle alındığı bilgisine ulaştım. Bir operasyon geçirdiğini 4 yıl önce ve bana söylenen haber kaynaklarımın söylediği yine benzer bir operasyon geçirmiş. Çok geçmiş olsun. Cemre Baysel pek çok televizyon izleyicisinin, pek çok insanın çok sevdiği, beğendiği bir oyuncu. Sevdiğimiz güzel bir oyuncu. Allah şifa versin. İnşallah bir an önce iyileşip taburcu olur ve setlere yine sevdiği işine geri döner. Cemre Baysel kendisinin de zaten paylaşımında yazdıkları son derece pozitif. Yani operasyonun iyi geçtiğini ve kendisine operasyonun, ameliyatın hiçbir şey
yapamayacağını, dokunamayacağını, kendisinin güçlü bir insan olduğunu vurgulayan bir cümle yazmış Cemre Baysel. Evet, Cemre Baysel dedikten sonra İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak'ın dün Bodrum'da trafiği birbirine kattığını, Bodrum'da çevirmede kendisinden ehliyet isteyen, ruhsat isteyen, arabadan inmesini isteyen trafik polisine karşı geldiğini, arabasını onun üzerine sürdüğünü dün konuşmuştuk. Bilal Özcan Official Instagram hesabımda Dilan Çıtak'a dün birkaç şey söylemiştim ve onunla ilgili çok teşekkür ediyorum. Binlerce yorum yazdınız ve Dilan Çıtak'a yaptığının yanlış olduğunu söylediniz. O çektiğim video, Dilan Çıtak'la ilgili çektiğim video 2 milyon izlendi arkadaşlar. Şu an itibariyle 2 milyon izlendi. Televizyon programlarının izleme sayısından çok daha yüksek. Reytinglerden, televizyon programlarının reytinglerinden çok daha yüksek. 2 milyon izlendi. Bu son zamanlarda bir magazin sayfasında en çok izlenen o sayfanın sahibinin çektiği bir video. Gerçi benden başka bir magazincinin video çektiğinde görmedim, duymadım. Herkes birbirinin haberlerini araklıyor ve yayınlıyor. Gerçek magazinci ara ki bulasın. Türkiye'de ne yazık ki magazin haberciliği, magazin gazeteciliği, magazin televizyonculuğu dibe vurmuş durumda. Gerçekten bu işi ehliyle yapan insan sayısı 1-2'yi geçmiyor. Bu da magazin gazeteciliğinin ne durumda olduğunu bizlere gösteriyor maalesef. 48 yıldır bu işi yapan ve halen faal bir şekilde sürdüren bir gazeteci, bir televizyoncu olarak mesleğimin çok daha iyi yerlerde olmasını elbette arzu ederdim. Elbette benden başka da bu işi hakkıyla yapan, layıkıyla yapan ve yıllardır yapan insanlar, meslektaşlarım faal olarak ekranda olsun, sosyal medyada olsun, dijital ortamda olsun, her gün sizlerin karşısına çıksınlar, yorumlarını yapsınlar isterdim ama ne yazık ki yok. Ne yazık ki magazin gazeteciliğinin önü kapalı bir durumda. O yüzden meslektaşlarım başka meslekler, başka işler yapıyorlar. Yani magazinin dışında, gazeteciliğin dışında başka işler yapıyorlar. Peki, evet, Dilan Çıtak diyorduk. Dilan Çıtak trafik polisinin üzerine o kamyonetini sürdüğü için trafik polisi de onu durdurmak ve kendisini korumak amacıyla havaya uyarı ateşi yapmıştı. Ve Dilan Çıtak gözaltına alındı dün. Polisteki ifadesinden sonra bugün adliyeye sevk edildi. Adliyede de kontrol şartıyla, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanmasını bekleyen o kadar çok insan vardı ki, o kadar çok insan vardı ki sosyal medyada. İnsanlar tutuklansın, bu ne rezalet, polisin üzerine araba mı sürülür şeklinde, polisin üzerine araç mı sürülür şeklinde, ya o polise çarpsaydın, ya o polis uyarı ateşi yerine korkudan senin üzerine sıksaydı da sen ölseydin diye yorumlar yazıyorlar insanlar. Doğru. Bazıları demiş ki Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor olsaydın ve bunu yapsaydın polise seni öldürürdü polis. Amerika'da maalesef polislerin karıştığı çok şiddet olaylarını görüyoruz. Kendilerine karşı gelenler hiç acımıyor Amerikan polisi ve insanlar da tabii haklı olarak diyorlar ki Türk polisinin kıymetini bil. Bunu Amerika'da yapsaydın seni öldürürlerdi diyorlar. Polise saygılı olmak lazım. Polise sevgiyle yaklaşmak lazım. Polislerimiz
görevlerini yaparken amaçları öncelikle vatandaşın güvenliğini sağlamak. Kendi keyfi için o adam sana arabadan in demiyor. Kendi keyfi için evraklarını ver demiyor. Ama sen polisin kontrolünden kaçmak için nedeninin ne olduğunu bilmiyorum. Polisin üzerine aracını sürüyorsun. Ve gazeteciler bugün İbrahim Tatlıses'e sordular. Kızınız böyle bir şey yapmış, ne diyorsun? Senin kızın olmayı istemiyordu, senin evladın olmayı istemiyordu Dilan Çıtak. Ama ben İbrahim Tatlıses'in kızıyım diye gördü benim soyadımı ehliyetimde. Onun için o polis bana böyle davrandı. Şeklinde açıklama yapıyor ifadesinde, dediler İbrahim Tatlıses'e. İbrahim Tatlıses de hani benim kızım olmayı kabul etmiyordu dedi. Dilan Çıtak için. Hakikaten öyle. Hani İbrahim Tatlıses kötüydü, hani İbrahim Tatlıses'i kötülüyordun, hani senin kızın olmak bana iş kaybettirdi diyordun İbrahim Tatlıses için. Niye İbrahim Tatlıses'in kızı olduğu için sana böyle bir muamele yapmış olsunlar ki? Madem babanın adını kullanmıyorsun, hiç ağzına alma İbrahim Tatlıses ismini. Ve ayrıca arkadaşlar, İbrahim Tatlıses'in soyadı nüfus cüzdanında Tatlıses olarak yazmıyor. Tatlı olarak yazıyor. İbrahim Tatlıses'in gerçekte nüfusta soyadı Tatlı'dır. Tatlı. Dolayısıyla Dilan Çıtak'ın kimliğinde de soyadı Tatlı. Tatlıses değil. Ve bir polis 50 derece sıcakta Bodrum'da öğlen vakti senin ehliyetine baktığı zaman senin soyadında senin ismin Dilan Çıtak Tatlı olarak yazıyorsa orada senin Tatlıses'in kızı olduğunu, onun nüfusunda olduğunu falan düşünemez. Öyle bir şey aklına gelemez. Tatlıses yazsa hadi yine bir derece. Tatlı soyadıyla o kadar çok insan olabilir ki. Tatlı nerede, Tatlıses nerede? Dilan Çıtak uyduruyorsun. Yazıyorsun. Bu söylediklerin doğru değil. Kendi fikrin. Ve Dilan Çıtak bugün serbest bırakıldıktan sonra, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra Bodrum Adliyesi'nden avukatıyla çıkıyor. Gazeteciler geçmiş olsun, bir şey söyleyecek misiniz diyorlar. Ufak bir yanlış anlaşılma diyor Dilan Çıtak. Ufak bir yanlış anlaşılmaya bakın Allah aşkına. Polisin üzerine araba sürmek, seni yanlış mı anladı polis? Arabayı, koca aracı, kamyoneti sürüyorsun polisin üzerine ve 2 kere yapıyorsun bunu. Bunun nesi yanlış? Video kayıtları var. Video kayıtları olmasa yok öyle bir şey diyordun. Video kayıtları var. Bakalım bundan sonra sırada hangi aksiyonun var Dilan Çıtak? Havalimanında yolcularla ve görevli memurlarla tartıştın. Kavga ettin. Sosyal medyada videoların duruyor. Ondan bir sene sonra bindiğin uçakta hostesle kavga ettin. Hostese hakaret ettin. Boğazına, vücuduna saldırdın. Uçaktan indirildin. Polis çağırdı pilot. Uçağın altında polislerle tartıştın. Seni indiren polislerle kavga ettin. Babanla kavga ettin İbrahim Tatlıses'le. Bodrum'daki evinde babana küllük fırlattın. Kumandasını fırlattın televizyonun. Babanın söyledikleri bunlar. Söylemezsem olmaz programına bağlanıp İbrahim Tatlıses'in açıklamaları bunlar. Bakalım ve şimdi bu olay. Bakalım bundan sonra Tarçın buraya gelir misin? Bundan sonra hangi aksiyon filmini izleyeceğiz senden?
Şu anda köpekler geldi ve Tarçın onlarla kavga ediyor. Tarçın! Allah'tan çit var. Çitten dışarıya çıkamaz. Evet. Mert Ramazan Demir konuşacağız arkadaşlar. Konuşacağız. Bu arada Dilek Şenyurt burada mı? Dilek Şenyurt özel üye, özel takipçim. Dilek Şenyurt yayında mı? İyi akşamlar Viki. Beyza Nur. Elanur. Ay Yıldız. Süper Zeytin. Neredesin sen Süper Zeytin? En sıkı takipçilerimden biri Süper Zeytin. YouTube biliyorsunuz kendisini çok geliştirdi. YouTube uygulaması kendisini fevkalade geliştirdi ve çok ilginç ayrıntılar veriyor YouTube, bilgiler veriyor. Sizi en çok izleyen, devamlı izleyen, en çok sizi takip eden seyircilerinizi de YouTube listeliyor. Banu Kabaş Afram konuşalım diyor. Afram konuşacağız. Elanur bence Mert Afra'ya hala deli gibi aşık diyor. Elanur'un söylediği ilginç. Ne düşünüyorsunuz diyor Aysel. Konuşacağız arkadaşlar. Dilek Şenyurt burada mı? Özel üyem, özel takipçim, ayrıcalıklı üyem. Dilek Şenyurt burada mı? Ya buradaysa onunla sohbet etmek istiyorum. Fakat burada değil anladığım kadarıyla. Dilek Şenyurt. Evet bu arada YouTube'un sunduğu ayrıcalıklardan dilerseniz sizler de faydalanabiliyorsunuz arkadaşlar. Özel üyelik sizler için de geçerli. Özel üye olmak isteyenler benim sayfama gelip katıl butonuna basarak yönlendirmeleri takip ediyorlar. Eğer özel üye olursanız yorumlarda ve canlı sohbetlerde adınızın yanında bağlılık rozetleri gözükecek. Bu rozetlerden dilediğinizi seçebileceksiniz. Sosyal medyada özel üyelerimle bağlantı kuruyorum. Onları takip ediyorum. Karşılıklı takipleşiyoruz. Bazı paylaşımlarda özel üyemi etiketleyeceğim. Yorumlarda yanıt önceliği olacak özel üyelerin. Üyelerimle özel sohbetler, canlı sohbetler yapacağım. Her üyeyle haftada 2 kere canlı sohbet yapacağım. Uzaktan da olsa bağlanıp ekranda canlı sohbet yapılabiliyor biliyorsunuz. Ve onun soracağı sorulara birebir yanıt vereceğim bu canlı sohbetlerde. Yayınlarda bu yaptığımız normal şu andaki gibi yayınlarda onların yorumlarına, onların sorularına cevap önceliği olacak. Adlarını ve sorularını, yorumlarını okuyacağım. Özel üyelerin böyle bir ayrıcalığı var. Katıl butonuna basarak yönlendirmeleri takip ederek özel üye olabiliyorsunuz. Ve ayrıca isterseniz YouTube'un getirdiği diğer süper etiket ve süper chat gibi imkanlara da katılabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunları da söyleyeyim. Abi nasıl oluyor? Neye katılacağız diyor Aysel Eliyeva. Aysel Eliyeva benim bu sayfamda yönlendirmeleri takip etmen gerekiyor. Katıl butonunu bul, ona bas özel üyelik için. YouTube'a girip bakabiliyorsun benim sayfamda ve hala çok da yapamıyorsan, anlayamıyorsan Google'a yazınca Google'da seni yönlendirir. YouTube'da özel üyelik nasıl oluyor diye Google'a yazarsan, süper zekaya, yapay zekaya sorarsan o da seni yönlendirir dedikten sonra
Afra ve Mert'i soruyorsunuz. Afra ve Mert'i konuşacağız arkadaşlar. Ve Mert Ramazan Demir'e bir mesajım var. Mert Ramazan Demir, bunu yapma. Daha doğrusu yap bunu. Bunu yap. O neye olduğunu söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Burada siz de her gün yayın yapıyorum ve yaptığım yayınlarda sadece magazin değil, Türkiye'yi çok ilgilendiren güncel konulardan da bahsetmeye gayret gösteriyorum. Bizi şu anda en çok ilgilendiren konulardan biri maalesef bu önü alınamayan yangınlar. Ülkemizin çeşitli yerlerinde yaklaşık bir aydan fazla süredir yangınlar, orman yangınları meydana geliyor ve biri bitmeden diğeri başlıyor. En son Bursa ve civarında meydana gelen yangınlar, orman yangınları hepimizi derinden etkiledi ve elbette bazı yangınlar kazayla çıkarken, yani orada mangal yapıyor, piknik yapıyor vatandaş, yaktığı ateşin külünü söndürmeden, tamamen öldürmeden bırakıyor oraya ve otlar tutuşuyor, orman yangını meydana geliyor gibi. Cam kırıkları bırakıyorlar, şişeleri bırakıyorlar. Güneşin parıltısıyla, güneşin sıcaklığıyla o camlar otları yakabiliyor gibi kazayla olan yangınların dışında bilerek maalesef yangın çıkaran insanlar olduğu da zaman zaman kulağımıza gelen bilgiler. Şimdi en son bir FETÖ'cü, Ufuk Aytekin. Bu adam FETÖ'ye üye olmak suçun işlediği için kendisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nden az subayken atılmış, ordudan atılmış bundan 4 sene evvel ve bu Bursa civarındaki orman yangınlarını başlatan kişi olarak şu anda polis tarafından sorgulanıyor. Kendisi bir benzin istasyonunda çalışmış, eski bir benzin istasyonu çalışanı, polislikten atıldıktan sonra iş ararken benzincide iş buluyor. Ve geçenlerde o benzinciye gidip bidonla benzin alıyor. Benzinciler kimseye benzin vermezler, yasak. Böyle olaylara karışmasınlar, teröristler bu işi yapmasın diye. Ancak bu eski çalışan olduğu için bir yolunu buluyor ve oradan benzin alıyor. Sonra da gidiyor ağaçları ateşe veriyor. Kamera kayıtlarıyla falan bunlar hep tespit ediliyor ve şu anda bu FETÖ'cü yakalandı, sorgulanıyor. Bunun birlikte hareket ettiği başka teröristlerle işbirliği içinde olduğu iddia ediliyor. İncelemeler sürüyor ve bu halkın toprağına, bu halkın ormanına, ağacına kasteden bu hain en ağır şekilde cezalandırılsın istiyor insanlar. Sosyal medyada vatandaşlar adeta köpürmüş durumdalar. En ağır ceza neyse o verilsin diyorlar. Bu Bursa civarındaki bu orman yangınlarına destek olmak için Bolu'dan 3 arkadaş, 3 kafadar bir su tankeriyle yola çıkıyorlar. Bursa'ya yangın yerine gidip yardımcı olacaklar. İçi suyla dolu tankerlerini orada itfaiye verecekler. İtfaiye kullansın diye. Ne yazık ki arkadaşlar, dün öğleden sonra giderken, orman yolunda giderken şarampole yuvarlanıyorlar. Uçurumdan aşağı yuvarlanıyorlar. Ve 3 vatandaş da hayatını kaybediyor. Düşünebiliyor musunuz? Ne kadar acı. Ve bu yangını çıkaran insanlar da mutlu mesut bir şekilde yaptıklarıyla övünüyorlar herhalde. Ancak işlerinden bir tanesi dediğim gibi yakalandı. Ufuk Aytekin ve eski FETÖ'cü olduğu, FETÖ bağlantılı olduğu da ortaya çıktı.
38 yaşında Ramazan Şaşkın. Bursa'daki bir başka şehidimiz, orman şehidimiz. Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri. Bursa Orhaneli'deki orman yangınına müdahale ederken kalp krizi geçiriyor ve vefat ediyor. Aniden kalp krizi geçiriyor ve vefat ediyor. Bu kardeşimiz bir hafta önce ortopedi ameliyatı geçirmiş. Bu yangınlar başlayınca amirini arıyor. Ben de diyor orman yangınına gidip çalışmak istiyorum. Diyorlar ki ya sen ameliyat oldun, yattığın yerde, evinde yatmaya devam et, iyileş. Hayır diyor, ben diyor yangına gideceğim, söndürmeye çalışmalarına katılacağım. Arkadaşlarım orada çalışırken ben diyor yatamam. Cennetlik bu Ramazan Şaşkın, benim fikrim. Ne yazık ki orman yangını sırasında müdahale ederken aniden kalp krizi geçiriyor ve hayatını kaybediyor. Daha 38 yaşında. Şimdi gel de bu FETÖ'cüye en ağır cezayı verme. İnsanın yüreği sızlıyor. Lütfen beğen yapın arkadaşlar. Sizlerin beğeni bizim için beğenisi, sizlerin beğen yapması, sizlerin like koyması bizler için çok önemli. Biz yayıncılar için çok önemli. Abone olmayan arkadaşlar varsa izleyenler arasında ki YouTube buna da cevap veriyor. Bilal Özcan diyor seni izleyenlerin %50'si diyor abone değil diyor. Abone dışarıdan gelip izliyorlar diyor. Teşekkür ederim bana gösterdiğiniz ilgiye. Beni izlediğiniz için en çok izlenen, en çok merak edilen, en çok konuşulan magazin yayını Bilal Özcan TV'ye gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ama abone olursanız beni daha çok mutlu edersiniz. Abone olursanız hesabımız büyürse daha da güçlü oluruz sizlerin desteğiyle. Ben nasıl her gün sizlerin huzuruna çıkmadan evvel hazırlanıyorsam, çalışıyorsam bunun karşılığında da sizlerden beğen almayı beklerim, isterim. Lütfen o yüzden beğen yapın. Bu beğenler, yapacağınız yorumlar, eleştiriler bizleri daha da kamçılayacak, daha da dikkatli çalışmamıza neden olacak. Aboneliğiniz de bizim hesabımızı daha da büyütecek. Lütfen abone olun ve dostlarınıza, eğer siz beğeniyorsanız dostlarınıza da tavsiye edin. Ya şu arkamda gördüğünüz begonviller o kadar çoktu ki geçen hafta. O kadar çoktu ki arkadaşlar begonvil çiçeği, pembe çiçekler döküldü, nazar değdi. Aslında Eylül'de dökülür, Eylül'de azalır begonviller ama döküldü. Şurada var, orayı da göstereyim size. Şurada. Evet, orada var, tam gözükmüyor. Tam gözükmüyor, orada var begonvil çiçeği. Aslında her yerde var ya, burada da var. Begonvil çiçeği bu doğanın, bu bölgenin olmazsa olmazı. Ege bölgesinin. Akdeniz'de de var. Bizim ülkemize de Fransa'dan geldi begonvil çiçeği. Kısaca söyleyeyim, bir Fransız deniz subayı 1800'lü yılların sonunda Brezilya'ya gidiyor. Fransız donanmasıyla, işte o zamanki Fransız donanma gemisiyle ve Brezilya'da gördüğü bu çiçeğe aşık oluyor. Bu pembe çiçeklere. Ve o pembe çiçeklerin tohumlarından soruşturuyor orada. Alıyor ülkesine getiriyor. Ülkesinde ekiyor ve Fransa'nın güneyi de çok sıcak olduğu için Brezilya iklimine işte yakın. Aynı olamaz tabii. Orası Ekvator'a daha yakın Brezilya. Fransa'da da bunu yetiştiriyor ve Fransızlar çok sevdikleri, çok beğendikleri bu çiçeğe o gemicinin ismini veriyorlar. Begonvil. Adamın adı Begonvil'miş. Brezilya'dan bu çiçeği getiren donanma subayının ve işte oradan da dünyaya
yayılıyor. Sadece sıcak sahillerde oluyor bu çiçek. Peki arkadaşlar, Begonya çiçeğinin hikayesi. Mert Ramazan Demir. Mert Ramazan Demir. Mert Ramazan Demir'in videosunu gördünüz herhalde değil mi bugün? Mert Ramazan Demir tabii ki menajeri medyaya haber veriyor. Mert Ramazan Demir Bebek'te yapım şirketine toplantıya gidecek. Saat 13'te orada olun. Gazeteci arkadaşlar, çekmek istiyorsanız şeklinde. Kimdi menajerin adı neydi? Naile İmanlı, sonunda diyor, sonunda. Bir kere adam akıllı. Ay Yıldız. Naile İmanlı, Miray. Miray Kaya. Menajerin adı Miray Kaya. Miray Kaya gazeteci arkadaşlara muhtemelen haber veriyor, muhabirlere. Mert Ramazan Demir bugün saat 13'te yapım şirketi MF Yapım'da Asena Bülbüloğlu'nun şirketinde olacak gazeteci arkadaşlar. Siz de orada olursanız kapıda girerken onu çekebilirsiniz. Mert'in PR'ı olsun diye, medyada haberi olsun, röportajı olsun diye. O da gelsin oraya. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Öpüyorum. Hadi iyi günler desin diye. Mert Ramazan Demir'in haberi olsun. Diyorlar ki Mert Ramazan Demir röportaj vermiş, Bilal abi gördün mü? Röportaj nedir ya? Röportaj demek gazeteciyle konuğunun karşılıklı oturup soru cevap, 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 adam gibi dakikalarca bir konu üzerinde gazetecinin sorduğu sorular, gazetecinin açmak istediği, merak ettiği konular tam anlamıyla aydınlanana kadar söyleşi yapmasıdır, sohbet etmesidir. Röportaj. Röportaj öyle ayaküstü. Mert Bey nasılsınız, iyi misiniz? Nasıl gidiyor çekimler? Öptüm, sağ olun, iyidir çocuklar, sağ olun, görüşürüz, bye. Röportaj bu değildir arkadaşlar. Hem halkı yanlış bilgilendiriyorsunuz, vatandaşa yanlış mesaj veriyorsunuz. Hem de işinizi eksik yapıyorsunuz. Eğer muhabir arkadaşlar bu ayaküstü yangından mal kaçırır gibi, Mert Ramazan Demir ya da diğer sanatçılar için söylüyorum. Mesela Murat Boz da öyle. Ne haber çocuklar? İyi misiniz? Ben iyiyim. Sağ olun. Görüşmek üzere. Yani bunlar röportaj değil. Pek çok isim sayabiliriz böyle. Ama mesela Kenan İmirzalıoğlu öyle değil. Ayaküstü de olsa duruyor. Muhatabına değer veriyor. Sorusunu alıyor. Cevap veriyor. Biraz yürümeye çalışıyor. Gazeteci soru soruyorsa yine duruyor, yine cevabını veriyor. Saygılı. Mesela Kıvanç Tatlıtuğ da öyle değil. Duruyor, muhabirin sorduğu soruyu dinliyor, cevabını veriyor, yürüyor, duruyor, soruyu duyunca tekrar. Yani mesela Hadise hiç böyle değil. Hadise zaten orada değil zaten. Ben havalimanlarında röportaj vermiyorum biliyorsunuz. Ben havalimanlarında siz havalimanlarında sorularınızı cevaplandıranlara, röportaj verenlere soru sorun. Bana değil. Hadi asansördeyim artık. Bye. Hadise. İzleyin videosu aynı bu şekilde. İşlerine geldiği zaman cevap verenler var. Bir de mesela Hande Erçel. İşine geldiği zaman havalimanında uzun uzun konuşur, sorulara cevap. İşine gelmezse, hele yanında Hakan Sabancı varsa, aman Allah'ım, Hande Erçel hiç konuşmaz. Adamdan korkusundan mıdır? Adama saygısından mıdır? Ya da konuşunca yanlış bir şey söyleyeceğinden çekindiği için midir? Hakan Sabancı'nın yanında Hande Erçel dut demiş bülbül gibi oluyor.
Nereden geldik buraya? Mert Ramazan Demir'in ayaküstü bu konuşmaları röportaj değildir arkadaşlar. Yangından mal kaçırmaktır o. Yangından mal kaçırır gibi. Söyledim. Söyledim. Hadi bye. Menajerler de yanlış biliyor. Mert Ramazan Demir bugün yapım şirketinde olacak. Okuma provasına gidecek. Siz muhabirler de orada olursanız kendisiyle röportaj yapabilirsiniz. Ne röportajı ya? Röportaj nedir ya? Menajerlere bence devlet lisans vermesi lazım. Menajer nasıl şoförlük için ehliyet şart, araba kullanmak için, tekne kullanmak için denizde ehliyet şart, uçak kullanabilmek için pilotluk bürövesi almak şart. Bir yerde lisans, yetki belgesi, onu kullanabileceksin. Menajerler için de yetki belgesi, lisans şart olmalı. Devlet sınav yapmalı. Yani menajerlerin bazı soruları, bazı konuları bilmeyen, sınavı geçemeyenlerin menajer yapılmaması lazım. Menajerlik yapamaması lazım. Menajerlik yapmaması, olamaması lazım. Mert Ramazan Demir size röportaj verecek. Saat 13'te MF Yapım'ın kapısında olun. Mert Ramazan Demir röportaj verecek. Ben Miray Kaya, onun menajeriyim. Röportaj verecek. Ne röportajı verecek ya? Muhabirlere merhaba çocuklar, nasılsınız? Yürümeye devam. Mert Bey, hayırlı olsun. Mert Bey, hayırlı olsun yeni işiniz. Teşekkür ederim çocuklar. Miray Daner'le olan işiniz mi? Evet o. Mert Bey, yeni ilişkiniz nasıl gidiyor? Öyle bir şey yok çocuklar. Ama çok güzeldi, deniz kenarında görüntüler vardı, birlikteydiniz falan. Hadi çocuklar, görüşürüz, iyi günler, bye, bitti. Bu röportaj mı ya? Miray Kaya, bu röportaj mı ya? Sen haber vermediysen orada hiçbir gazeteci olamaz. Sen haber verdin, menajeri. Bu röportaj değil. Ya röportajın ne olduğunu biliyorsun, çocuklara oyun oynuyorsun, ya da bilmiyorsun. Ki bilmediğin daha ağır basıyor. Bize bir şey olmaz. Afra Saraçoğlu'na hiçbir şey olmaz. Bize bir şey olmaz. Mert Ramazan Demir'in Miray Daner'le oynayacağı Dijital Plus platformda yayınlanacak yeni dizisinin adı. Yönetmen iyi bir yönetmen. Neslihan Hanım, Neslihan Yeşilyurt Sadakatsiz'i çekmişti. Yeşil Elma'yı çekmişti. Pardon, Yasak Elma'yı çekmişti. Canım Yeşil Elma çekti. Yasak Elma'yı çekmişti. Dizinin adı Bize Bir Şey Olmaz. Mert, Afra'ya hiçbir şey olmaz. Sen kendi derdine yan. Kendi derdine yan. Ve dizinin bir hafta sonra sete çıkacağını öğrendik. Onu da söyledi ayaküstü Mert Ramazan Demir, bir hafta sonra sete çıkacağını öğrendik. Orada bir işletmeciyi, popüler bir mekanı olan bir işletmeciyi canlandıracağını biliyoruz. Kadınların peşinden koştuğu bir işletmeci. Tabii ki Mert Ramazan Demir'e başka türlüsü yakışmaz. Erkekler peşinden koşacak hali yoktu. Öyle değil mi? Mert Ramazan Demir'in peşinden. Öyle değil mi sevgili Onur Akay? Sevgili Onur Akay. Sevgili Onur Akay. Onur Akay'la canlı yayını özledim. Onur Akay'la bugün bir şeyler konuştuk. Sabahleyin telefonda. Sevgili Onur Akay beni çok şaşırttı yine. Evet, Mert Ramazan Demir'in oynayacağı karakter bu. İsmi Aktan. Miray Daner de Lal. Yayın evi editörü, zeki ve yaratıcı yayın evi editörü Yusra Geyik ve Nazlı Çetin de
Diğer oyuncular. Şimdi Mert Ramazan Demir, o gözündeki siyah gözlük Afra Saraçoğlu'nun diye biliyorum. Gözüne taktığın siyah gözlük Afra Saraçoğlu'yla tatile giderken Afra'nın gözlüğünü alıp takıyordun. Fotoğraflarda, videolarda görüyorduk. O gözlük sende kalmış. Afra Saraçoğlu'nun gözlüğünü geri ver kıza. Afra Saraçoğlu'nun gözlüğünü geri ver. Sende kalan başka bir şeyler varsa Afra Saraçoğlu'na ait onları da geri ver. Madem ilişki bitti, sendeki her şeyi geri ver. Afra Saraçoğlu'na geri yolla. Zaten elden götürüp verme, kapıyı açmaz. Elden götürüp verme sakın. Bir kuryeyle falan, yardımcınla, şoförünle geri yolla çocuğa. O gözlüğü ver, geri ver. Afra Saraçoğlu'nun gözlüğünü. Niye takıyorsun kızın gözlüğünü, takıp gazetecilerin karşısına çıkıyorsun? Yoksa hala aklın Afra Saraçoğlu'nda mı? Mert Ramazan Demir. Ver kızın gözlüğünü geriye. Ver bak, yarın yine gözünde görürsen daha farklı konuşurum ha. Zaten üzdüğün yeter Afra Saraçoğlu'nu. Ver gözlüğü geriye. Peki şimdi mesajlarınıza bakayım. Yakında Miray Daner'le de görülürse şaşırmam diyor Sıla Deveci. Onur Akay'a sormam lazım. Onur Akay bugün bana öyle şeyler anlattı ki telefonda. Vicky A. Yalnız Mert'in menajeri sanki birinci sınıf talebesi gibi 5 dakika yalnız bırakmıyor. Halbuki Çiğdem Aslan Argun öyle zaten. Elanur verme Mert o gözü sende kalsın ya. Olur mu öyle şey ya? Başkasının malını nasıl vermez? Yağız Çakır'ın için bilgi var mı? Bilal abi çok diyorsun. Aynen abi, senaristler biliyor kim? Ehliman diyor. Rolü oynar da öylesiydi. Naile İmanlı ne anladı? Yok be Miray olmaz diyor. Esma Eken diyor ki süpersin Bilal Bey. Hayır hayır, süper ben değilim. Süper sensin, sizsiniz. Afram delisi diyor ki hayır pardon Mert niye veriyor? İlişki bitmedi. Olur mu öyle şey ya? Çiğdem Aslan Giray. Ay Yıldız Afra Mert'i ciğerini biliyor diyor. Naile evet çok süpersin diyor. Ya Naile sensin süper, sizsiniz. Sekine Rustemova diyor ki Bilal Bey her kelimenize katılıyorum. Sekine teşekkür ederim. Afram Denizi Bilal Bey chat okumuyor musun? Nisan Sapan'ı okur. Bakayım chat bakayım. Pardon canım chat'e bakayım. Pardon canım. Pardon hayatım bir dakika. Elanur Zeynep, Onur Akay, Bilal abi, Kokulataş, Bilal abi o kadar takipçisi var diyor. Afra asla unutmaz. Mert Ramazan diyor Afra asla unutamaz. Pardon. Bak abi o Twitter okuyor. Bilekliği o gözlüğü de bilerek taktı. Barış'ın diyor bizi. Bilekliği de bilerek mi taktı? Ay Yıldız Afra ve Mert danışıklı dövüş var aralarında diyorsun. Bunu bir kişiden daha duydum geçen gün. Evet. Bir dakika. Nilay Demi, Nihal Sapa, Süper Zeytin, kısaltılmışını okuyorum isimlerinizin, nicklerinizin. YouTube'un yazdığı şekilde burada sıraladığı Nilay Demi, Nihal Sapa, Süper Zeytin, en çok canlı yayınlarımı izleyen takipçilerim, Yadigar Akkaya, Devren Yakut, Elanur Polat, Orzan Lativov, Naile
Naile Manlı. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Beni en çok takip eden siz bu söylediğim isimler olarak YouTube tarafından sıralandınız. Çok teşekkür ederim. Orzan Latifov, evet Bilal abi bak görürsün Afra ve Mert barışacak. Bunu da buraya yazıyorum diyor. Bir dakika. Günen Eliyava. Günen Eliyava ne güzel kalpler onlar. Gülen Eliyava. Peki arkadaşlar. Soru almak istiyorum ama soru olarak çok böyle etkili, çarpıcı bir şey göremedim. Çok etkili, çok çarpıcı bir şey göremedim. Soru almak istiyorum. Bakıyorum, tekrar bakıyorum. Tuğba diyor ki, belki de gözlüğü görsün diye taktı bilerek diyor. Evet, tekrar söyleyeyim. Yayınıma yeni katılan arkadaşlar için tekrar söyleyeyim. Mert Ramazan Demir bugün MF yapıma girerken, gazetecilerin olduğu bu yapıma girerken, Asena Bülbüloğlu'nun şirketine girerken gazeteciler kapıda bekliyordu onu. Afra Saraçoğlu'ndan bir zaman aldığı gözlüğü takmıştı. Acaba Mert Ramazan Demir tabii ki videosunun fotoğraflarının çekileceğini biliyordu gazeteciler tarafından. Bu gözlüğü bilerek mi taktı? Afra Saraçoğlu'na bak seni unutamadım. Sen benim her daim sevgilimsin, kalbimdesin demek için mi taktı arkadaşlar? Mert Ramazan Demir. Yoksa alışkanlık yaptı o gözlüğü hep taktığı için yine bugün taktı gitti oraya da. Yoksa öyle mi? Lütfen cevap yazın. Cevabınızı yazın. Tekrar soruyorum. Mert Ramazanoğlu bugün menajeri Miray Kaya'nın gazetecilere haber verdiği bu buluşmaya giderken, Bebek'teki yapım şirketine giderken Afra Saraçoğlu'nun gözlüğünü bilerek mi taktı? Tecrübeli bir gazeteci Bilal Özcan ağabeyi bunu fark edip de duyurur. Mert bunu bilemezdi. Benim o gözlüğü hatırlayacağımı bilemezdi. Afra Saraçoğlu'nun gözünde gördüğümü. Ve birlikte seyahat ederlerken Mert'in o gözlüğü Afra'dan alıp taktığını hatırladığımı bilemezdi. Ama yine de fark eden birileri olabilir diye düşünmüştür. Ve Afra görsün gözünde Mert'in, ya bu adam beni unutamamış, benim gözlüğümü takıyor, bana mesaj mı veriyor desin diye mi taktı? He? Arkadaşlar. Yok be. Osman diyor ki sana ne adamın gözlüğünden diyor. Nail'e çok merak ediyorum ben diyor. Tuğba diyor ki gözlüğü görsün diye taktı bilerek belki de diyor. Hakan Öztokmak, Bilal Bey siz Mert'i niye linçliyorsunuz? Ben Mert'i linçlemiyorum. Afram Desi hayır pardon niye veriyor ki ilişki bitmedi diyor. Afram Desi de diyor ki gözlük Mert'te kalsın vermesin diyor. Onların ilişkisi zaten devam ediyor diyor. İlişkisi devam ediyor diyor. Ay Yıldız Afra neleri affetmiş bunu da affeder diyor. Neleri affetmiş bir yazsana biz de bilelim. Neleri affetmiş? Hakan Öztokmak Onur pardon arkadaşlar.
Affetsin ya bence. Mert pişman diyor Elanur Sekin'e. Affetsin diyor. Yalı Çapkın'ın o kadar takipçisi var. 4. sezonda olsun inşallah diyor. Kokulutaş 9. Kokulutaş 9. 4. sezonda nasıl bir senaryo olmasını istiyorsun? Yaz. Fatma sana ne? Özlem Karsel. Adam ben çapkınlığın kitabını yazıyorum diyor. Özlem öyle mi diyor Mert? Öyle mi anlıyorsun Mert'in davranışlarından, Mert'in yaşantısından? Çapkınlığın kitabını yazıyorum ben çok çapkınım demek istediğini mi anlıyorsun? Ben öyle anlamıyorum ya. Ya bak şunu söyleyeyim arkadaşlar bir dakika. Şunu söyleyeyim. Şunu söyleyeyim. Yani ben Mert'le Afra'nın ilişkisini, Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in ilişkisini ilk fark eden gazeteciyim. Bundan 3 sene evvel yaptığımız televizyon programında Beyaz Magazin'di o zamanki program. Orada söylemiştim. Dizi daha yeni başlamıştı. 3 hafta olmuştu. Bu iki başrol oyuncusu arasında bir ilişki sezinliyorum demiştim. Tabii bunu ilk önce bilgi olarak gelmedi bana. Bunu ben tecrübemle anladım. Yılların getirdiği bir tecrübe arkadaşlar. Ön sezi de dahil buna. Bu bir birikim işidir. 48 yıl ben bu dirsekleri boşuna çürütmedim masalarda gazetecilik, televizyonculuk yaparken. Bunu hissedince, anlayınca o sette birilerine ulaştım. Tanıdık birilerini buldum. Ve yanılmadığım bilgisi bana geldi hemen. Ondan sonra ben televizyonda açıkladım. Bunlar ilişki yaşıyorlar, ilişki başlamış diye. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir. Afra biraz tanınıyordu. Mert daha tanınmıyordu fazla. Afra tanınıyordu. Afra ünlüydü arkadaşlar. Ve Afra bir Fransız kozmetik firmasının güzellik firmasının yüzüydü. Bakın tekrar söylüyorum. Afra Saraçoğlu meşhurdu. Mert'le Yalı Çapkın'la başladığı zaman. Bir Fransız, çok büyük bir Fransız, dünya devi, dünyanın her yerinde mağazaları olan bir kozmetik firmasının reklamlarında oynuyordu Afra Saraçoğlu. Mert daha yeni 2-3 yapımda oynamış. Öğretmen dizisinde falan beraber oynamışlar. O da beğenilen, tutacak, ünlü olabilecek bir oyuncu olarak görülüyordu. Çok uğraştı, çok çalıştı Mert de. İkisi de çok çalıştı, ikisi de çok uğraştı. Ve sonra sevgili olduklarını defalarca söyledim. Çok iyi gizlediler ama ilişkilerini. Çok iyi gizlediler. Ben her fırsatta işte bak örneği bu diyordum. İşte bakın böyle yaptılar. Bunlar sevgili. İşte bakın şöyle. İşte bakın birbirlerine böyle bakıyorlar. Bunlar sevgili. Ve masadaki arkadaşlar da hep beni yanıltmaya çalışıyorlar. Yok Bilal Bey, Bilal Özcan yok öyle bir şey yok. Onlara da selam olsun. Hep beni o anlamda ters düşürmeye çalışıyorlardı. Biraz şaka yapıyorlardı. Biraz da öyle olmadığını savunmak istiyorlardı. Ama ne oldu sonunda? Hatırlayın. Nisan ayı geldi. Ramazan bayramı Nisan'a denk gelmişti o sene. Urla'ya birlikte tatile gittikleri, aynı otelde kaldıkları ortaya çıktı Ramazan bayramında. Hani sevgili değildiniz, aynı otelde niye kalıyorsunuz? O zaman hemen şöyle bir şey yayıldı menajer tarafından. Arkadaş grubu olarak oraya gittiler onlar. Başka arkadaşları da var orada diye. Yalan. Ben biraz sıkı araştırma yaptım. Oteldeki bir çalışandan onların aynı odada kaldıklarını öğrendim. Odanın kapı numarasına kadar. Ve o çalışan onlara gece saat 12'de tatlı servisi yapmıştı. Tatlı istemişlerdi. Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu. Ve bunu yayınladım. Ortalık ayağa kalktı. İşte aşkın asıl ispatı buydu. Aynı odada kalıyorlar.
Hatta öyle ki gece saat 12'de tatlı siparişi veriyorlar oda oda servisine ve 2-3 gün sonra Onur Akay'la bir canlı yayın yaptık o zaman. Onur Akay da Mert Ramazan Demir'in o odada Afra Saraçoğlu'na evlenme teklif ettiği ve bir söz yüzüğü taktığı gerçeğini konuştu benim canlı yayınımda. Onur Akay biraz daha ileriye gitmişti ve daha yeni, daha güncel bir kanıt bulmuştu ve o söz yüzüğü de daha sonra sette Afra Saraçoğlu'nun parmağındaydı. Bu da görüntülendi. O günlerden bugünlere keşke böyle olmasaydı ama böyle olmasını isteyen Mert Ramazan Demir oldu. Bu ilişki bu yöne sürükleyen Mert Ramazan Demir'in yanlışları oldu. Mert Ramazan Demir'in hayata bakışı oldu. Hayat tercihleri oldu. Aşkla ilgili görüşü oldu. İnşallah barışırlar ama bilmiyorum. Yani Afra Saraçoğlu'nun affedeceğini zannetmiyorum. Fatma diyor ki Mert gayet mutlu gözüküyor. Bence pişman olan adam öyle mi olur? Süper etiketle süper chat satın alabilirsiniz arkadaşlar. Dilerseniz, isterseniz. Böyle bir ayrıcalık var YouTube'da. Ve o zaman dilediğiniz mesajı öncelikli olarak renkli bir şekilde ekrana getirebiliyorsunuz. Dilerseniz özel üye olabiliyorsunuz. Özel üyeliğin ayrıcalıklarını da yine YouTube'da ilgili kısımda okuyabilirsiniz. Peki arkadaşlar ne hali varsa görsün diyor. HFS çok kızmış. Bir daha Afra gibi kızı bulamasın. Kimse yaşattığını yaşamadan ölmez diyor Elanur. Aman Allah'ım. İsmail Güneş. Vallahi İsmail Güneş, Mert Ramazan Demir'in sevgilisi Selin İnan evlilik yapmış, 37 yaşında estetik yaptırmış diye yazıyor. İnan bana, beni Mert Ramazan Demir'in başka kadınları, başka kızları hiç ilgilendirmiyor biliyor musun? Hiç ilgilendirmiyor. O ilk gün kimle öpüşüyordu, kimle yakalandı diye o şokla, o büyük merakla çok merak ettim. Ben de bir gazeteci olarak her şeyden evvel çok merak ettim. O ilk gün o hani deniz kenarında plajda o yazlıkta öpüşürken görüntülendiğinde yok dediler işte Çekoslovakmış, yok Türkmüş, yok Fransızmış. Fransız yoktu ya, nereden çıkardım Bilal Özcan. Yok Rusmuş, yok Zeynep'miş, yok öbür Zeynep'miş, yok babaannesinin torunuymuş. Ama gelinen noktada senin inan olduğu ortaya çıktı. Hiç beni şu kadar bakın şu kadar İbrahim Tatlıses ne diyor? Miskat kadar. Hakikaten valla merak etmiyorum, ilgilenmiyorum. Kim olursa olsun. Mert Ramazan Demir'in bundan sonraki hayatında da sadece oyunculuğu beni ilgilendirecek. Sadece oyunculuğu. Ben onun oyunculuğunu beğeniyorum. İyi bir oyuncu. İyi bir oyuncu. Mesleği beni ilgilendirecek. Kimle, hangi kadınla ne yaparsa yapsın hiç ilgilenmiyorum. Afra Saraçoğlu'nun hayatı ilgileniyorum. Afra Saraçoğlu'nun özel hayatında kendisine nasıl bir yön çizeceğini ilgileniyorum. Sizlerle paylaşırım olduğu zaman. Ay Yıldız diyor ki oyunculuğu iyi, Allah var şimdi diyor. Doğru. Nail İmanlı evet çok yetenekli, başarılı. Öyle çok yetenekli Mert Ramazan Demir. Çok yetenekli, çok başarılı. İyi oyuncu. Allah yolunu açık etsin. Evet bu nereli arkadaş? Rus mu Bulgar mı? Bir arkadaş katıldı. Ben bu Kiril alfabesini okuyamıyorum. Okuyan varsa Kiril alfabesini bir tek 48'i okuyabiliyorum. O da normal rakamlarla yazıldığı için. Kişilik olarak sevmiyorsun yani abi diyor. Yalı Çapkını falan. Hayır yanlış anladın. Yalı Çapkını falan. Mert Ramazan Demir'in kişiliğini sevmiyorum demedim. Afra Saraçoğlu'na yaptığı yanlış benim
desteklemediğim bir şey. Anlatabiliyor muyum? O kızı üzmesi, ona hata yapması. O yüzden bundan sonra hangi kızla kadınla beraber olduğu benim umurumda değil. Yoksa e, efendiliğini beğeniyorum. Efendi bak selam veriyor, saygılı, iyi bir aile çocuğu, ailesinin insanları iyi insanlar, Allah korkusu olan insanlar, mutasip bir Anadolu ailesi, seviyeli insanlar. Bak abisine güzel doktor çıkmış, beyin cerrahı, beyin doktoru. Ailesinde çok muteber insanlar var. Babası öyle, annesi öyle. Benim onlarla hiçbir sorunum yok. Ailesiyle de kendisiyle de. Ben Afra Saraçoğlu'na yaptığı yanlıştan dolayı onun özel hayatının peşinden gitmem, merak etmem artık. Kimle ne yaparsa yapsın. Hadi peki bundan sonra beraber olacak kadın da kız da beni inandırmaz. O ilişki de bana artık inanılır bir ilişki gelmez, anlatabiliyor muyum? Niye peşinden, niye boşuna araştırayım? O kıza da bir yanlış yapacaktır, onu da bırakacaktır. Biraz aydan gönüllü çünkü. Devamlı kızları değiştiriyor. Ben onun hayatında zaman zaman başka kadınlar, kızlar olduğunu da kanaatindeyim. Anlatabiliyor muyum? Bir tek kadınla bir tek kızla olmadığı da fikrindeyim. O yüzden boşuna değmez gazetecilik yapmaya, habercilik yapmaya. Yetişemem ben onun hızına. Bu oldu işte. Ben 48 yıllık gazeteci Bilal Özcan, Mert Ramazan Demir'in çapkınlıktaki hızına yetişemem. Onun için de takip etmem. Zeynep Yanıklar, o sizin fikriniz diyor. Zeynep senin fikrini de yaz ne olur. Tamam, saygı duyuyorum Zeynep ama senin fikrini de yaz. Yani böyle katıldığınız zaman konuşmaya karşılıklı fikirlerimizi yazalım ki yeni böyle şeyler, sohbet açılsın. İstanbul'da deprem mi oldu diyor HFS. HFS üzme bizi ya. Afram delisi barışırlar diyor. Mert Ay Yıldız diyor ki Bali'de yakalandı. Tabii canım. Bali'de o kızlarla yakalandı. Orada Bali'de ilişki vardı arkadaşlar. Mert Ramazan Demir'in ilişkisi vardı. Olmaz olur mu ya? Banu Kabaş, Mert'in çok güzel bir kalbi var. Ya kalbi güzel olabilir. Tamam ama yani kalbi bir tek kişiye değil ki, birçok kadına açık. Akile Kabaca. Mert askerdeyken arkadaşlarıyla kadehler tokuşturuyordu diyor. Naile İmanlı, Mert Insta'da takip ediyor musun diyor. Ben mi? Ediyordur. Adminim ediyordur ya. Adminim ediyordur yani. Zamanında etmesini söylemiştim. Bakmadım son zamanlarda. Zeynep Yanıklar. Mert çok iyi bir çocuk. Yahu ona bir şey şüphe yok. Ona şüphe yok. Aframdiz Bilal abi. Kusura bakma. Vallahi laflarınızda hiç inandırıcı gelmiyor. Tarçın gel ısır bunu. Afram delisini. Tarçın. Dur Tarçın gelsin. Senin hakkından gelir. Tuğba ya Bilal Bey ne kadar güzeldi Mert ve Afra. Yüzümüz gülüyordu onlarla birlikte gönülken. Hakikaten öyleydi. İsmail Güneş, Afra Saraçoğlu, Aras Bulut bir projede görmek istiyoruz. Aras Bulut İğnemli ile Afra Saraçoğlu. Olabilir tabii canım yani. Ama diziler olacak mı arkadaşlar? Sıkıntı diziler olacak mı? Yani sektör reklam alamıyor. Diziler reklam alamıyor. Yeni diziler çekilecek mi? Çok azaldı. Dizi sayısı çok azaldı. 80 tane 90 tane dizi çekiliyordu sezonda. Bakın yazın 20-30 tane dizi çekiliyordu. Her yaz 20-30 tane dizi çekiliyordu. Bir tane dizi var mı yaz dizisi? Bir tane var mı televizyonlarda? Dizi sektörü büyük krizde arkadaşlar. Yarın bu konuyu konuşacağım. Geçenlerde konuştum, benden alıntı yapmışlar. Gazeteler, internet siteleri, sayfaları. Gözünüzün önünde ya, görmüyor musunuz ya dizi sektörü krizde? Benden alıntı yapacağınıza kendiniz araştırın, yazın kardeşim. Dizi sektörü büyük krizde. Diziler yayınlanıyor mu televizyonda? Televizyonlarda dizi var mı? Hep eskilerin tekrarı. Yaz dizisi var mı? Yok. Yarışma programları koyuyorlar. Her kanalda yarışma. 2 tane yarışma var her kanalda. Neden? Çünkü dizi çekmeye paraları yok. Diziler reklam alamıyor artık. Reklam verenler dizilere reklam vermiyor.
Arkadaşlar 1 saati geçti. 1 saat 5 dakika 24. Lütfen beğen yapın. Beğen yapmazsanız bir daha bu kadar uzun yapmam yayınları. Beğen yapın ki motive olayım ya. Şuraya bak, 128 tane beğen var sadece. Lütfen beğen yapın ve lütfen abone olun. Abone olmadan izleyenlere saygım sonsuz. Ama abone olursanız e, kanalımız daha da büyür, daha da genişler. Daha çok insan olur, daha çok seyrediliriz, daha çok konuşuluruz. Motivasyon olur, daha çarpıcı konular buluruz. Hem benim konuşmamı, anlatmamı istiyorsunuz, hem de 128 tane beğende kalıyorsunuz. Yani aşk olsun. Ve abone olmadan izliyorsunuz. Lütfen abone olursanız ben de daha şevke gelirim. Hesabım daha da büyürse daha da e, sizlere mahcup olmamak için daha zengin konular bulmaya gayret ederim. Onur Akay'a rica ederim, gel haftada bir yayın yapıyoruz. Hadi şunu haftada ikiye çıkaralım. Bak seni de çok seviyorlar, beni de çok seviyorlar. Yani biraz daha ben de motive olurum. Öyle değil mi? Lütfen sizler de bana o konuda yardımcı olun. Hem beğen sayısını artıralım arkadaşlar, hem de abone sayısını artıralım. Şu anda 149 oldu. Teşekkür ederim beğen sayısına katkıda bulunduğunuz için. Lütfen beğenen arkadaşlar beğen yapsınlar. Murat Uğur, cevap ver yazalım Bilal Bey diyor. Neyi? Yalı Çapkını fan. Herkes bunu istiyor zaten. Nihal Sapanlı, Onur'la ilgili neden cevap vermiyorsun diyor. Ne sordunuz Onur'la ilgili? Afram'ın Banu Kabaş, o kırmızı kalpler ne kadar güzel. Nereden buldun o rengi? Esma Eken, o ne kadar güzel sarılar. Ay, telefonda bu böyle yok, kırmızı yok. Ben şimdi artık Mac'ten yayın yapıyorum. MacBook Pro'dan yayın yapıyorum. Cep telefonundan yapıyordum ama dizüstü bilgisayarından daha çok ayrıntı, daha farkında. Bir dakika. Çok haklısınız Bilal abi. HFS. Derya kızdı bak, Onur'la program yapmayın diyor. Ya öyle demeyin. Onur Akay iyi bir yazar, iyi bir sanatçı. Yalı Çapkını fan ve Onur Akay gerçekten Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i seviyor arkadaşlar. Öyle demeyin. Aa bak, çiçek daha güzel diyor Yalı Çapkını fan. Hakikaten çiçekler ne kadar güzel, pembe. Çok teşekkür ederim Yalı Çapkını fan. Naile kalpler. Sevinç Aydın, ay ne güzel. Balıklar mı onlar? Filiz Yeniçeri Kaplan, bileklik detayını unutmayalım. Bilekliği de taktı diyor. Evet. Bilekliği de taktı diyor. Peki arkadaşlar, sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Bak 161 oldu beğen sayısı. Evet, lütfen beğen sayısını coşturalım, olur mu? Lütfen beğen sayısını coşturalım ve abone sayısını da coşturalım. Arkadaşlarınıza da sayfamdan bahsederseniz, kanalımdan bahsederseniz memnun olurum. Magazinin en ilginç detaylarını, en ilginç haberlerini her gün burada sizlerle konuşacağım. Instagram hesabında paylaştığım videolar televizyon programlarından daha çok izleniyor. Bana ait videolar, benim yorumladığım videolar. Bakın altına, ispatı orada. Instagram'a girin. Hangi Reels'in ne kadar izlendiğini görebiliyorsunuz değil mi? Bakın Reels'lerime ne kadar izlendiklerine. 2 milyon izlenen Reels'im var. Geçen hafta da vardı 2 milyon izlenen Reels'im ve televizyon programları şu anda en çok 200 bin, 300 bin, 400 bin izleniyor arkadaşlar. İnsan olarak. Artık yeni medya, dijital medya her şeyin önünde. Bakın, ünlü spor yazarlarının hepsi birer ikişer YouTube'da program yapıyorlar. Neden? Çünkü YouTube çok daha fazla izleniyor televizyonlardan. Bazı kanallarda, mesela Nov'da spor programı başladı. Nov Spor, Ersin Düzen ve arkadaşları televizyon programını YouTube'da da yayınlıyorlar. Niye?
Çünkü gerçek seyircinin burada olduğunu biliyorlar YouTube'da. Dün gece yaptıkları televizyon programını bir anda 100.000 kişi birden izliyordu arkadaşlar YouTube'da. 100.000 kişi birden. O anda inanın bana televizyonda onları izleyen seyirci sayısı anca o kadardır. Belki o kadar da değildir. YouTube'un gücü, sosyal medyanın, dijitalin gücü. Sizlerle her gün burada böyle bir saat yayın yapalım mı? Magazin konuşalım mı? İster misiniz? Şebnem abla çok tatlı diyor Yalı Çapkını falan. Teşekkür ederim Yalı Çapkını falan. Şebnem gerçekten iyi bir insan. Gerçekten göründüğü gibi bir insan. Eşim diye söylemiyorum. Yasmin diyor ki 857 bir çağrı yapın. Mert Ramazan Demir bari yazılı bir açıklama yapsa dile getirseniz. Yap Mert Ramazan Demir yazılı bir açıklama yap. Hangi konuda yapsın? Yasmin 857 hangi konuda yapsın? Ay Yıldız Bilal abi Mert seni bayağı hüsrana uğramış. Az savunmadım Mert'i. Ya Ay Yıldız damarıma bassın. Yalçak mı? Şebnem abla çok aydın başar. Onur Mert'i sevmiyor. Gece gece Mert'i rezil etti. Onur sever ya. Canı sıkılmıştır. Neyse bakacağız diyor. Çiğdem, Mert Afra çok büyük. Müge ve Gülşen nerede beraber? Gülşen bildiğim kadarıyla Amerika'ya yerleşti. Müge de sosyal medyada Müge Dağıstanlı Official girin hesabına Instagram'da e, magazin yapıyor. Müge çok iyi gazeteci. Gülşen de çok iyi gazeteci. Gülşen bıraktı. Gülşen ikinci sayfayı yönetiyor ama Amerika'ya yerleşti. Nisan Sapanlı görmüyorum hiç de karşılıklı konuşmuyoruz. Nihayet Sapanlı. Nihayet Sapan. Sevcan Ersoy Afra Saraçoğlu yapar açıklamasını merak etmeyin. Kesinlikle çok çapkın biri diyor. Mert. Martin. Günel Eliyeva. Yalın benim adım yazdıklarım demiyorsun. Günel buradayım Eliyeva. Okudum. Süper Zeytin. Bugün program uzun sürdü. Şebnem Hanım'a da selam. Akşam vakti oldu değil mi çocuklar? Biz de aynı senin gibi olduk Bilal abi diyor Ay Yıldız. Gülay Yıldız Mert Afra'yı rahat bırakın. Selin Tosun yapmaz. Ay Yıldız magazinci kalmadı ya. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Şu beğeni 200 yapın da öyle gidelim ha. Beğen 178. Beğenmeyenler varsa lütfen beğensin. Beğen sayısını artıralım arkadaşlar. Hadi bir gayret. Onur abi canlı yayın yapın diyor Çiğdem Aslan Argun. Söyleyeceğim Onur'a. Beğen sayısını artıralım. Saygılar Hamburg diyor HFS. Hamburg ne kadar güzel bir yer. Hamburg'a ben çok geldim. Berlin'e de geldim. Zaten onlar birbirine yakın değil mi? Hamburg kışları çok soğuk ve buzlu oluyor yerler. Öyle değil mi? Haklıyım. Deniz bile donuyor ya Hamburg'da. Ay Yıldız, ah Mert, ah yaktın bizi. Yalı Çapkını falan öpüşürüz kendine iyi bak. Ha görüşürüz pardon. Yalı Çapkını falan öpüşürüz. 187. Hadi 200 yapalım beğeni öyle gidelim. Beğeni 200 yapalım öyle gidelim. 189 az kaldı. Sizleri sevdiğimi bilin arkadaşlar. 190 oldu be. Hadi 10 tane daha beğen. Ondan sonra gidelim. Avelin biri. Tarçın Bey. Tarçın. Demin hav hav sesi duydum. GOP. Mert Ramazan Demir kalp. Mert Ramazan Demir iyi insan olabilir. Çok iyi bir oyuncu olabilir. Katılıyorum. İyi insan olduğuna da katılıyorum. Ama Afra'yı üzdü. Selin Tosun 194. Hadi 6 kişi daha beğen yapsın. Gidelim. Yalı Çapkını falan. Bay Yalı Çapkını. GOP Mert Ramazan Demir'e nazar boncuğu da koydu. Peki. Bilal abi anneannemle seni severek izliyoruz. Nilay anneannene çok selam söyle. Nilay Demirtopuz. Anneannene çok iyi bak olur mu? Anneanneler çok sevilir. Çok candır anneanneler. Saygılar anneannene. Ay Yıldız, Afra ve Mert'in film çekimleri nerede kaldı? Mert'in filmi hazır arkadaşlar. Herhalde Ekim'de vizyona girecek. 196. Hadi 4 tane daha beğen yapalım arkadaşlar. 196. Yalı Çapkını falan bugün. Oğlumla canlı olacak mı diyor. Bak Hidayet. Hido. Hidayet nerede?
Hidayet herhalde yukarıda. Üst katta herhalde. Irak'tan selamlar diyor. Biz de seni çok seviyoruz Bilal Bey diyor. Rose sağ ol güzel kardeşim. Benden de size selamlar sevgiler. Nilay Demirtopuz. Çok teşekkür ederiz diyor Bilal abicim diyor. Nilay Demirtopuz anneannene söyle sana muhallebi yapsın. Neden böyle dedim biliyor musun? Benim rahmetli anneannem ben muhallebiyi çok severdim çocukken. Hep muhallebi yapardı bana. Şimdi şu anda seninle bunu konuşurken burnuma anneannemin yaptığı muhallebinin kokusu geldi. O zamanlar sütler daha sahiciydi. Sütlere su karıştırılmazdı o zamanlar. Sütler hem kapıya gelirdi ve böyle pastörize falan süt değildi bizim çocukluğumuzda. Çiğ süt gelirdi evet. İnekten sağıldığı gibi getirirdi sütçüler. Güğümlerle sütü kapımıza. Anneanneye çok selamlar. Banu Kabaş diyor ki Şebnem Hanım çok güzel diyor. Şebnem gelsin mi? Şebnem! Şebnem burada mısın? Şebocan! O da yok. Yalı Çapkını falan diyor ki abi sen kaç yaşındasın? Kaç yaşında gösteriyorum? Ay Yıldız, Serenay Mert'le beraber galiba Bilal abi diyor. 301 oldu. Helal olsun size. Yo 301 şey ya. Şu anda yayında olanlar. Bir ara 500'dü, 301'e düştü. 199 oldu beğen. 199. Hadi bir tane de arkadaş beğen yapsın gidelim. Nilay Demirtoz. Bilal abici Allah rahmet eylesin. Ne kadar iyi bir insanmış. Senin gibi güzel ve iyi torun yetiştirmiş. Sağ ol güzel kardeşim. Ne kadar güzel çiçek onlar. Teşekkür. 200 olduk. Peki. Sizleri seviyorum arkadaşlar. 201 olduk. Çok teşekkür ederim. Lütfen beğen yapmayan arkadaşlar varsa içinizde onlar da beğen yapsın ve abone olmayanlar abone olsun olur mu? Dostlarınıza da tavsiye ederseniz sevinirim kanalımı. Yarın görüşelim yine. 204 olduk. Yarın görüşelim yine. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. 205 olduk. İyi ki varsınız dostlar. Yayını sonlandıra tıklıyorum. Hadi bakalım.